Şuranın bir kabasını alayım dedim ama. Evet, merhabalar. Motoru rodaj bakımına götüreceğim. Şu aşırı bir tozlanma vardı. Yani genel olarak yıkayamadım ama en azından bir şu tozunu bir alayım. Bu ne lan? Motorun burası artık gri olmuş. Şuraya bak. Yıkayamadım çünkü yağmur, çamur var sürekli. Yağmur, çamur olmasa zamanım olmuyor. Zamanım olsa yağmur, çamur oluyor. En azından şöyle depoyu sileyim de şey olsun. Şu ekrana da, ekranı koruyan şey aldım aslında. Keşke onu yanıma alsaydım. Şimdi takardım. Ekran çizilmesin diye etiket aldım. Ama kirli diye takmadım. Şu bezi de şeye koyarım. Sel altına. Oradan ara ara silerim. Bakıma nereye gidiyorum? Crank motora gidiyorum. Motosiklet Online'ın arkasındaki. Niye buradan çıkıp ta oraya gidiyorum? Aa, bunun etiketi mi varmış lan? Övülüyormuş KTM'ciler arasında. Crank motor. Daha karşıdan marşıdan gelenler oluyormuş. Ben de motoru motosiklet Online'dan aldığım için dedim bari ilk bakımı en azından oraya götüreyim. Rodaj bakımıdır. Bir sıkıntısı olursa zaten oradan aldım. Orada konuşuruz direkt. Direkt değil, direkt. Soracağım birkaç şey var. Onları da yolda anlatayım. Kapanacak mı? Kapandı. Kağıt. Geçen sabah motoru çalıştırdım. Önce gidiyorum, motoru çalıştırıyorum. O ara işte dizliği takıyorum, eldiveni giyiyorum falan. O süreyi motorun ısınmasına ayırmak için. Ulan bir baktım bir duman geliyor. Aynı NK'da olduğu gibi oldu. Onu ben NK'da da böyle motor daha yeniydi. Şuradan buradan duman gelmiş, sonra farın orada yoğunlaşmıştı. Bu da aynı öyle oldu. Kapattım, böyle ışığın altına çektim falan. Baktım bir şey yok. Herhalde yine NK'da olduğu gibi toz moz bir şeyler yandı. Çatlak kapalı değil mi lan? Bakayım. Evet. Ya. Yol verdi. Allah razı olsun. Kaldırıma çıkmıyorum. Sen çık. Bu arada bunu çok şeyden değil yani, böyle çok üstün ahlaki şeyler falan. Tabii ki bu ahlak etikle ilgili bir şey ama biraz da. Zaten açılacak yol belli. Orası böyle tamamen kilit bir yer değil. Diyelim orası kilitlendi, kaza oldu, bir şey oldu, geçemiyorsun. Orada geçerim. Orada da nasıl geçerim? Böyle kimseyi, herkesi kaldırıma çıktığı için tabii ki bir rahatsız etme durumu oluyor. Minimum etki ederek o sıkışıklıktan geçersin yani, ama ya böyle ya 10 saniye bekleyeceksin ya kaldırımda geçeceksin. Bir zahmet 10 saniye de bekle yani. Şu vizörümü bir kapatayım. Pilnoğumu değiştirdim. Yapıştırmalı pilnoğum vardı. Biraz son zamanlara doğru hafif böyle etkisini yitiriyordu. Bir de kaskın vizörünü aşırı çizik, kirli, böyle kötü gösteriyordu yani. Ben de dedim ki ya bir sene geçti üstünden hemen. Bunun muhtemelen etkisi kalmamıştır. Bunu söküp atayım. Gerçekten de onu çıkartınca vizörün temiz olduğunu gördüm. Pinlock biraz daha böyle gösteriyor, kötü gösteriyor. Bu da tabii pinlock'un ve vizörün kalitesiyle ilgili de olabilir. Sonra baktım ki hayır, çıkarttığım pinlock'un etkisi hiç de azalmamış. Bayağı fark etti. Sürekli vizör buğu yaptı falan. Bu da tehlikeli tabii. Ben eski motorumla vizör buğu yaptığı için böyle bir arabaya tıklatmıştım. Yine aynı yapıştırmalı pilnok aldım. Şu an performans gayet iyi. Tabii ki bu yüksek performansı sürekli vermiyor. Bir süre sonra yapıyor ama yine de bayağı bir etkisi var. Evet, motor şu an 943 kilometrede. Crank motora gittiğimde artı 38 de buna 980 kilometre olacak. Bin bakımını, rodaj bakımını yaptıracağım. Soracağım birkaç şey var.
Motoru almadan önce şey duymuştum. Bir stop etme sorunu olduğundan bahsedenler vardı. Şuradan bir geçeyim mi? Ben de motoru aldıktan sonra ilk başta hiç öyle bir şey yaşamadım ya. Allah Allah, niye stop ediyor acaba, ben öyle bir şey yaşamadım falan diyordum. Böyle bir 400-500 kilometre kullandıktan sonra birkaç kere başıma geldi. O da şöyle oluyor. Mesela yokuş aşağı iniyorum gazsız ikinci viteste. Yavaşlamak için biri alacağım. Ya da işte trafik var. Dururken debriyajı çektim. Orada stop ediyor bazen. Hemen geri çalıştırıyorum falan. Ya o kullanım şeyiyle ilgili mi, yoksa orada düzelmesi gereken bir şey mi var? Onu bir soracağım. Bir de böyle park ederken mesela ön frenle şey yapıyorum. İşte yokuşta bir yerde park ediyorum mesela, böyle ön frenle dengeleyerek manevra yapıyorum. Orada ön süspansiyonlardan bir ses geliyor. Yani normal midir? Bununla ilgili bir problem var mıdır? Bazı şeyleri de ya bu normaldir deme ihtimalleri de var yani. Ama ben söyleyeyim dikkatimi çeken şeyleri. Başka dikkatimi çeken bir şey yok galiba. Öyle bir soğuk var ki. Önümü kapatmamışım. Tam kapatmamışım yani. Kapalı da. Diyecektim ki önümü kapatmamışım gibi hissettiriyor. Soğuk ve de kapatmamışım. Şu kamyonların yanında da çok durmamak lazım. Hızlı geçmek lazım. Hatta ya yakından geçmemek lazım ama işte emniyet şeridinde şey oluyor. Bunlar böyle lastik kaplama falan yapıyorlar. O böyle bir anda patlıyor. Çok tehlikeli. Bu rodaj sürecinde motora bayağı alıştım. Gittikçe daha çok hoşuma gidiyor. Bayağı keyifli. Sadece trafik içerisinde kullanımına alışmaya çalışıyorum. Çok dar aradan geçişlerde biraz hala zorlanıyorum. Genişliği vesaire. Mahmut Bey'in hiçbir zaman bitmeyen trafiği. Mr. Mahmut. Ne diyordum? Evet. Motordan memnunum. Alışma sürecimizi güzelce geçiriyoruz. Tabii şimdi kışa giriyoruz. Şöyle bahar gelmeye başlayınca belki ufak tefek sağa sola, çok büyük olmasa da, malum işler her zaman müsaade etmiyor. Çok büyük olmasa da ufak tefek turlar, geziler yapılabilir. Trafik polisi. Evet, polis emniyet şeridinde nasıl gidilir onu gösteriyor şu an. Gidiyorsanız da yavaş yavaş, abartmadan. Şu an trafiğin tahminimce %10 üzerindeki bir hızla gidiyoruz. Var mı gelen yok. Şöyle fermuar üzerinde duralım da girmeyelim birbirimize. Hoppa, az daha. Az daha süpürüyordu. Allah korudu yani. Çakarı görünce nasıl kaçıyorsun sola? Nasıl veriyorsun yolu? Şimdi NK deneyiminden sonra, CF Moto deneyiminden sonra, daha doğrusu NK değil, KTM'de motorla ilgili değil, bayilerle ve servislerle ilgili şöyle hoşuma giden bir şey oldu. Fiyatlar belli. KTM'nin sitesinde, distribütörün sitesinde hangi motorun, hangi bakımının kaç para olduğu belirlenmiş. Öyle çok pahalı da değil yani. 2700 lira olması lazım bin bakımı. Ben genelde Oktay'a gidiyordum CF'de. Onun da piyasasından, yani diğer bayilere göre daha pahalı olduğunu söylüyorlar ama oraya gidiyordum yani, hani şey olsun diye. Motora iyi bakalım, doğru düzgün kayıtlı kuyutlu olsun diye. Zaten öyle bir durumda varmış yani.
Artık motosiklet içeriklerini falan çok takip etmeye başladıktan sonra onu gördüm ki aslında CF'de ulan kaldık yolda. Aslında CF motosiklet fiyatları uygun. Özellikle 250 NK'da çok fark var. Ama bakımlar, parça fiyatları falan bunlar diğerleriyle yarışıyor, hatta geçiyor. Honda'dan daha pahalıydı mesela. Arkadaşımda vardı 250 CB250'ler. Bakımlara falan benden daha az para veriyordu. Bir de bakım şeyleri yüksek CF'de. Önce 300'de, sonra 1000'de, sonra 5000'de giriyorsun. Bu direkt 1000 bakımı, bundan sonra da 7500'de birmiş yani. O yüzden bu servis sistemi hoşuma gitti. Tabii ki pratiğini daha deneyimlemedim. Onu şimdi deneyimleyeceğiz ilkini. Ama sistem güzel. Burnum kaşındı. Şeyi sordum mesela telefonda gitmeden önce. Zincir temizliği ve yağlaması yapılıyor mu şeyde, bakımda? Yok dedi, o ekstra. 300 lira ücret karşılığında zincir temizliği ve yağlaması yapılıyormuş. O mesela bana çok geldi yani. Yani o bakım malzemelerinin, araç gereçlerin içerisinde onu, zinciri temizleyip yağlamak o kadar zahmetli ve maliyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar fiyatı olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii herkesin fiyatlaması kendine, bilmiyorum. Kendim yağlarım yani. Rüzgar coşmaya başladı yine. Sağlı sollu vuruyor. Aslında orada sağ şeridi tamamen görmeden o hızla oraya girmek almamam gereken bir riskti ama o esnada da arkamdan bir araba hızlı geliyordu. Ya orada biraz sert fren yapıp şeritte kalacaktım ya da oraya dalacaktım. Sert fren yapıp şeritte kalmak daha riskli geldi çünkü arkadaki çok agresif geliyordu. 600 metre sonra dümdüz mü ilerleyin? Az daha giriyordum. Şuradan sağa çıkan yok değil mi? Şöyle bir kamyonun arkasına. Çok güzel. Zamanlama o kadar güzel oldu ki 11.30'daydı randevu. Navigasyona göre 11.26'da orada olacağım. Bravo bana. Şöyle diğer şeride orta şeride geçişlerde de dikkatli olmak lazım. Mesela orta şeride geçtim sağ şeritten. Sol şeritteki araba da o anda orta şeride geçmeye karar verebilir. Patlarsın yani. Motor sürmeye ilk başladığımda öyle benzer bir şey olmuştu. Çok tehlikeli. Üşüdük ya. Biraz sanki. Çok değil de. Niye konuşmuyorsun? Yan yola gir demiyorsun. Neden? Ne oldu ya? Bilerek yatırmış gibi geldi. Sanki bir şeyine bakacak. Bak nasıl girdin ama. Evet, ben crank motora geldim. Şimdi motoru bakıma vereyim. Bakımdan çıkınca yine konuşuruz. İstediğiniz yere geldiniz. Arkadaş bu neymiş ya? Ne kadar esiyor burada, dondum ya. Şurası da bir geriyor ama çıkılıyor yani. Evet, bakım yapıldı. Shell yağ koyuldu. 2700 lira verdim. Bir sorun yok motorda. O uğultu sesi depodan geliyor dedi. Gelebiliyor dedi.
Kayıttayım. Evet. Ben de kayıttayım. Rötajımızı yaptık. Allah. Az daha düşüyordum. Buradan KTM'nin önüne çıkıp tamam. Senin şarj bitti. Duydum. Şimdi evet, rodajı yaptık. Şeyi sordum. Böyle park ederken özellikle rampada falan bir uğultu geliyor, böyle whoop yapıyor falan. Dedim hani süspansiyondan mı geliyor acaba, normal mi falan. Dedi ki süspansiyondan ses gelse ince bir ses gelir. O depodandır dedi. Deposu şey yapıyor bunların dedi. O benzin orada hareket edince depodan öyle bir ses geliyor. Hatta şöyle bir şey oluyor dedi. Bu motorla böyle yaylaya maylaya çıkacak olanlar şey yapıyormuş. Yarım depoyla çıkıyormuş. Çünkü bu basınç farkından, lan kaldım burada ya durakta. Basınç farkından o depo patlayabiliyormuş, şey yapıyormuş yani. Yaylada büyük sıkıntı oluyormuş. O ses dedi ondandır. Şeyi söyledim. Bu stop etme şeyi oluyordu bazen. Dedi ki o da yazılımsal olarak bazen öyle bir sıkıntı olabiliyor. Bir yazılımını bir şey yaparız dedi. Güncelleriz. Bakarız dedi yazılımına. Bakalım daha yapacak mı? Ha, sende de mi oluyor? Başka da bir sorun yoktu zaten. Yağını değişti, shell koydu. Bu arada şeymiş. Kendileri karar veriyormuş. Dedim ki spor motor mu size şey yapıyor yoksa siz mi karar veriyorsunuz diye. Onu dedi spor modu serbest bırakıyor bizi. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün işlemlerden gördük ki bu motora Shell daha iyi gidiyor. Motul falan daha yüksek cc motorlar için daha iyi. Bunlar da çok iyi olmuyor dedi. Motul dedi bu düşük cc'lerde çok şey olmuyor dedi. Kararıyor, erken kararıyor falan. Hatta yağ eksiltiyor dedi motul. O yüzden biz motul koymuyoruz. Putolayan birkaç kere denedik falan dedi. O şeyden de bahsetti. O dedi yüksek cc'lere onu koyuyoruz dedi. Al dedi çocukların istiyorsan dedi kendini dedi al. KTM'nin o yağı var ya, Motor X'i de hem her zaman bulunmuyor. Hani bulduğumuz zaman çekiyoruz. Hem de düşük cc'leri de onu çok tavsiye etmiyoruz dedi. Shell iyidir ama dedi. Yani bugüne kadar olan bütün şeyimizden en idealin Shell yağı olduğunu gördük dedi. Onu da serbest bırakıyormuş spor motor. Şeyi sordum işte bundan sonraki bakım 7500-8500 arası, en geç 8500'de. Yine de bakım yaptım ama dedi, yaptık ama dedi hani 1000'e kadar yine de şey yapma dedi, zorlama dedi. 1000'i geçsin öyle zorlarsın dedi. Hatta mesela şey oluyor, kırmızı yanıp sönüyor ya şeyi geçince deviri. O rodajda olduğu için aşağıda bayağı. Onu manuel ekrandan değiştirilebiliyormuş o. Şu an sistem değişmeye izin vermiyor 1000'i geçmediği için. Gösterdi bana nereden değiştirildiğini. Ondan sonra hani dedim nereye yapayım, en ideali nedir? 8 bence iyidir dedi. 8000 devire ayarlarsın. 8000'den 10.000'e kadar kırmızı yanıp söner. Ondan sonra sürekli yanar. Orada da atman gerekiyor artık falan. Mesela şey de var, bu MTC var ya, onu da off yapılabiliyor ama 1000'i geçmediği için daha şey olmuyor. Sistem onu kapattırmıyor, izin vermiyor. Öyle güzel, çok da yani 50 dakika falan sürdü herhalde. Çok yoğun değildi yani. Hani cumartesi gelsem belki şey olur. Hani hafta sonu ildeki yoğunluk daha fazladır. Hafta içi ama iyi yani. Öyle 2700 lira bakımı yapmış olduk. Teşekkür ederim uyardığın için. Hemen götümü kaldırdım. Yani motoru kaçıramadım ama. Aynen. Olabilir aslında. Biraz gidelim bakalım. Ya orada mesela yol vermek daha da tehlikeye atabiliyorsun yani. Hani yaya geçişlerinde bile millet durmuyor. Orada seni geçtikten sonra adam orada bitseler ne diyeceksin yani? Niye durmadın, nasıl diyeceğim? Senin motorda şey yok değil mi? Çakmaklık şey.
Ama abi sen maketsin, maket. Çıplak. Seninki delmelik motor. Servisten şey anlamında da memnun kaldım ya. Oradaki çalışanlar falan, iletişimi, hoş sohbet, bekleme salonu falan. Evet evet. Bu ne ya? Dubai mi burası? Uçuk kaçık şeyler. Ne yapıyorsun? Buraların da kendine has bir güzelliği var ya. Biz de yükseğiz. High. Denizde evet dalgalı bayağı güzel gözüküyor. Burası gerçekten güzel. İstanbul be. Hızır'ı da Yunus idi. Şu hareme de ya bu hareme ya da şeyden bir bineceğim. İstinye, Çubuklu. Harem daha keyifli olabilir belki. Motorla bir binmek istiyorum. Tabii benim motor orta ayağı olmadığı için acaba şey olur mu ama. Aksaray, Taksim. He. Buradan sonra dönüş yok. Eğer şeye gitmeyi düşünüyorsan balıkçıya. Ya aslında orada bir boşluk var da sonra dönüş yok diyor. Ben öne girmemiştim daha önce. Bilmiyorum polis tutar mı bizi oradan. Ne kahve koktu ya. Mehmet Efendi burada şey mi açtı, ne oldu? Ha direkt sağ mı? Saat kaç? Vakit var. Bir 3'te bir toplantım var. Daha zaman var ya. İşte ben oradan geçemiyorum ya. Yol verdi sağ olsun. Oo. Şimdi boşa alayım da yeşil yansın. Murphy'yi çalıştıralım. Murphy yemedi. Ben bu numaraları yemem dedi. Olur. Ha motoru bir yerde bırakıp direkt şeye de gidebiliriz belki. Buradan geçiş var mı? Aa bıraksın. Aa şu motorun yanına çıkayım işte. Aynen dikine. Daha mantıklıymış ya. O zaman boşuna şey yaptım ben. Burasıydı galiba. Aynen. Çok iyi, şurada otururuz. Muazzam. Hop. Aman abi. Aynen. Bazen burada millet şey çıkıyor ama tramvay yoluna. İşte polis de var orada. Arkanda polis var. Fotoğraf çekiyor. Park eden arabalara. Allah. Yeah. Onun orada bir yeri var. Hem çikolata satıyor hem şey. Çok geldi şimdi bana ceza yazmasın. Yapma ya.
Buyurun. Bunlar ehliyetinizi alabilir miyim? Tabii. Sizin buyurun. Teşekkür ederim. Tamam mı bizim işlem? Kolay gelsin. Soldan gidelim bence abi. O neydi ya? Dedim ya, ben önde durdum şimdi beni abi şey yapmasın diye. Dedim ya, ceza şey yapsaydı diyecektim ki o kadar şey oluyor. Millet neler yapıyor. Orada o çizgiyi geçsin diye mi bana yani şey yapıyorsun? Ne bileyim, bir dikkatini çektik. KTM öyle bir şey mi var ya? Hadi seninki dük. Abi araba geliyor, giremedim. Bundan sonrasına dalalım. Ha, girdi zaten. İmamoğlu istifa. Çıkışta çevirme. Şöyle tedirgin oluyorum bazen böyle geçişe denk gelince. Biri son anda geçiyordur falan. 1019 kilometre. 1000 kilometreyi kaçırmışım. Bakmadım. Rodajım bitti. Hemen vites düşürüyorum. Aman. İlginç, şeye bana yaya geçtiğinde yol veriyor. Yaya geçtiğinde olmasaydı atlardı. Ya da karşıya geçmeyecekti belki. Şey yaptı. Evet, KTM 390 Adventure 1000 bakımı videosu bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone değilseniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Eğer sizin de 390 Adventure'ın bu rodaj bakımı ile ilgili ve rodaj süreci ile ilgili fikirleriniz, deneyimleriniz varsa bunları da yorumlarda paylaşmanızı bekliyorum. Görüşürüz.